Herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Şu anda Londra'nın en büyük istasyonlarından bir tanesindeyim. Tren istasyonu. Victoria Train Station. Bu videoyu İstanbul'a geldikten sonra yapmak istediğim videolardan birisi olarak yapıyorum. O seriye koyacağım. İstanbul-Londra kıyaslaması. Konusu da iki şehrin arasındaki düzen farkı, sistem farkı, karışıklıklar falan filan. Böyle bir video olacak bu. Bakalım neler gördüm, neler söyleyeceğim. Siz de bana katılacak mısınız? Hep beraber videoyu izleyelim. İlk önce size biraz etrafı göstermek istiyorum. Çünkü benim İstanbul'a iner inmez, Sabiha Gökçen'e iner inmez gördüğüm en büyük karışıklık. Yani bir kaos var. İşte muavinler, yani Havaş'a bineceğim mesela, muavinler var, etrafta bir şeyler var. Onun için sizlere hem böyle bir yer, çünkü Stansted'e geldiğiniz zaman Londra'ya, Heathrow veya Stansted, böyle bir karışıklık yok. Yani sokaklarda bir sürü insan yok, trafik gayet düzenlenmiş, işte taksi kuyrukları falan öyle şey değil, kaos halinde değil. Şu anda mesela bir otobüs ise içeriye girmeden önce şu otobüs, arkamdaki otobüs terminalini bir dolaşalım, bir bakalım. Otobüsler nasıl düzenli geçiyor oradan. Şurası da gördüğünüz gibi otobüs kuyruğu. Gayet sıralı. Evet, şimdi de taksi kuyruğunun durumuna bir bakalım. Bu black taksiler biliyorsunuz daha official, daha resmi. Bunlarla ilgili bir şeyler söylemiştim ben size. Bunlar daha resmi. Bu black taksiler eğitimden geçiyorlar. Bir seneden fazla eğitimden geçiyorlar ve güvenilir, oldukça güvenilir. Gördüğünüz gibi taksiler sırasında. Terminalin içine girelim. Benim göstermek istediğim şeyler bunlar. Bu en büyük ve burayı seçmemin nedeni en büyük istasyonlardan bir tanesi. Bakın burası da taksi kuyruğu. Taksi kuyruğu bu şekilde düzenlenmiş. Gördüğünüz gibi Victoria Station taksi kuyruğu. Bakın buraya gelmemin nedeni dediğim gibi çok büyük olması. Bu büyük yani çok büyük bir station olmasına rağmen her şey muhteşem, düzenlenmiş. Bilet kuyrukları var. Gördüğünüz gibi onlar da böyle şey halinde. Çünkü çok kalabalık olduğu için düzen olması gerekiyor. Bizde de aynı kalabalık var ama düzen yok. İşte benim söylemek istediğim sistem farkı dediğim bu. Bunlar otomatik bilet alma gişeleri. Kaç tane platform olduğunu görebilirsiniz. Tam karşıda insanlar platformlara göre trenlerini takip ediyorlar. Çünkü aynı zamanda bu istasyon underground bağlantısı olan, yani metro bağlantısı olan ve overground tren bağlantısı olan da bir istasyon. Gördüğünüz gibi üst trenlerin bilgileri. I'm fine, thank you, how are you? Üst trenlerin bilgileri yukarıda ve aynı zamanda Gatwick'e gelir iseniz biliyorsunuz 3 büyük havaalanı var. Gatwick Express de buraya bağlantı yapıyor. Onun için Victoria'yı seçtim zaten. Bugün pazar olduğu için çok fazla tren yok. Bunlar normalde, bu ekranlar normalde çok dolu olur. 12 tane platform var gördüğüm kadarıyla. Bu arada dikkatinizi çektiyse bütün satıcılar, işte yiyecekti, içecekti, hepsi kiosklarla düzenlenmiş vaziyette. Yani bir tane bile açıkta yiyecek satan bir yer yok. Gelip geçici kiosk olanlar da düzenleniyor.
burada sizin orada da var mı bilmiyorum ama burada nedense çekim yaptırmıyorlar. Özel mülkiyet olduğunu ve burada çekim yapamayacağımı söylüyorlar. Hiçbir anlam veremiyorum buna. Onun için yarıda kaldı bu kısım. Siz havayı anladınız, aradaki farkı anladınız diye düşünüyorum. Adımınızı atar atmaz fark edeceğiniz daha doğrusu. Ve ben arkadaşlara diyorum ki, arkadaşlar buraya gelenlere eğer ilk 2 sene sisteme adapte oluyor iseniz, genelde bu böyle, ilk 2 senede sisteme adapte olan burada kalıyor. Ama ilk 2 sene sisteme adapte olamayan gidiyor. İlk 2 seneyi burada geçiren de İstanbul'a geldi veya Türkiye'ye döndüğü zaman binalar üstüne gelmeye başlıyor. Sanki arabalar üstüne gelmeye başlıyor. Bu düzenle ilgili şey trafikte de var. Trafikte de aynı şekilde. Eğer mesela yere çizgiler çizilmiş ya, çizgilerin işte ışıklarda mesela düz gidecek olan okla gösterilmiş, sağa dönecek olan sağa dönüyor. Hiç sağa dönecek olan gidip de solda beklemiyor. Sola dönecek olan da gidip de sağ çizgide beklemiyor. Orası boş da olsa, önü boş, yani gitmeyeceği alan boş da olsa o tarafa gitmiyor. İşte düzen böyle kurulmuş burada. Evet, muavin yok. İnsanlar kendi bagajlarını kendileri içeriye alıyorlar veyahut da aşağıdaki bagaj bölümünde kendileri koyabiliyor. Şoför de kapıyı açıyor. Gayet uygun bir şekilde Oxford'a gidiyormuş oradaki otobüsler. Evet, şimdi geldik Victoria Court Station otobüs terminaline. Şimdi burayı da birazcık göstereyim. İçeriye bilerek girmedim ki yine durdurmasınlar çekilme diye. Terminallerde burada kalabalıksız, kuyrukla daha doğrusu sırayla otobüse biniyorlar. Sizlere örnek olarak Victoria Station'ı seçmiş olmamın nedeni hem metronun, hem şehir otobüslerinin, hem şehirler arası otobüslerin, hem de overground yani trenin bulunduğu, aynı zamanda Gatwick Express'in bulunduğu bir istasyon olması. Hepsinin bir arada bulunduğu bir istasyon olması. Bugünün pazar olduğuna bakmayın. Bugünün pazar olması sadece metroda az önce gösterdiğim yerdeki kalabalığın az olduğunu gösteriyor. O da insan kalabalığı. İnsan dışında ekstradan, yani seyahat edenlerin dışında, insan dışında derken ne demek istiyorum? Seyahat edenlerin dışında ekstradan hiç fazla izinsiz kimseyi görmüyorsunuz. Ekstra bir kalabalık yok yani. İşte bu bence düzenin yani sistemin getirdiği bir şey. Eskiden şey derlerdi, işte Türkiye'nin 50 yılı var falan diye çok sinirlenirdim, ne demek istiyorsunuz diye. Ama biraz daha var yani gerçekten. Türkiye'de sistemin oturması için daha epey bir vakit var diye düşünüyorum. İnşallah olacak. İnşallah düzeltilecek.
videomu bitirmek için Mini Victoria'da The Goring diye bir otele geldim. Daha doğrusu otelin barına geldim. Oradan son cümlelerimi söylüyorum size. Tabii ki aradaki fark olabilir, arada fark olabilir ama orası bizim memleketimiz. Geldiğimiz zaman da o karmaşayı da seviyorum nedense. Bir şekilde o da benim hoşuma gidiyor. Oradaki renk, o mozaik, o hareketlilik, insanların içtenliği, canlılığı, o da hoşuma gidiyor. Sadece farkı göstermek istedim sizlere. Yeniden güzel günler diliyorum size. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. You can see the different colors. Is where Megan came and painted it herself. Megan? Megan. Oh. Yes, she came in and she painted. Really? Yes, she came in and she painted herself the finishing notes on the unicorn. Oh my god. For example, this here. This one is a representation of the second Goring up there. And if you look closely in the glass, you will see a lot of them gathered together. Okay, yeah, I see that. In reference to this picture here. It was a banquet organized long time ago. Is it a family, the Goring? The Goring Hotel is under the family. Now we have the fourth in the generation. It's Mr. Jeremy Goring. And yeah. That's the historical place actually. Oh my god.